Evrim deyince aklımıza genellikle ne geliyor? Şöyle bir durup düşünelim. Muhtemelen acımasız bir rekabet, en güçlünün hayatta kalması ilkesi, değil mi? Peki ya bu hikayenin sadece yarısıysa, hatta belki de daha az önemli olan yarısıysa, bugün evrimin sıkça göz ardı edilen ama belki de en temel yasasını, yani karşılıklı yardımlaşmayı mercek altına alıyoruz. 19. yüzyılın düşünce dünyasına hoş geldiniz. O dönemde hakim olan fikir tam olarak buydu. Doğa bir savaş meydanıdır. Yiyecekler sınırlı, nüfus ise sürekli artıyor. Bu dengede ancak kıtlık, hastalık ve savaş gibi acımasız mekanizmalarla korunabilir. İşte bu, Malthusçu ve sonradan sözde Darwinci olarak yorumlanan görüş, hem doğayı hem de insanlığı amansız bir rekabet arenası olarak resmediyordu. Ama durun bir dakika. Ya doğa bu kanlı gladyatör arenasından ibaret değilse, ya bize anlatılan bu büyük hikayenin en can alıcı, en umut dolu kısmı kasten atlandıysa, çünkü tam da o yıllarda Sibirya'nın dondurucu soğuklarında bir çift göz bambaşka bir gerçeğe, rekabetin değil, sarsılmaz bir birliğin gücüne tanıklık ediyordu. Ve o gözlerin sahibi Prens Pyotr Kropotkin'di. O, Sibirya'nın o affetmeyen doğasında canlıların birbirini yok etmek için değil, tam tersine hayatta kalabilmek için birbirine nasıl kenetlendiğini gördü. Anladı ki asıl savaş türler arasında değildi. Asıl savaş tüm canlıların ortak düşmanı olan o acımasız koşullara karşıydı. Bu basit ama devrimci gözlem evrim anlayışımızı kökünden sarsacak bir potansiyele sahipti. Kropotkin, bu gözlemlerini o dönem pek de popüler olmayan Profesör Kessler'in cesur bir teorisiyle birleştirdi. Evet dedi, doğada elbette bir karşılıklı mücadele var, bunu kimse inkar edemez. Ancak ondan çok daha temel, çok daha yaygın bir yasa hüküm sürüyor. Karşılıklı yardımlaşma yasası. Kessler ve Kropotkin için bu sadece romantik bir temenni değildi, evrimin asıl motoruydu. Ve işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Kropotkin'in bu fikirlerine en güçlü desteklerden biri bizzat Darwin'in yakın çalışma arkadaşlarından biri olan W. Bateson gelmişti. Bateson bu sözleri aslında her şeyi özetliyor. Gerçek Darwinizm, işbirliğini de kapsayan bütüncül bir bakıştır. Yani Kropotkin Darwin'i reddetmiyordu. Tam tersine onu takipçilerinin yarattığı o acımasız rekabet karikatüründen kurtarıyordu. Peki bu cesur iddianın altı ne kadar doluydu? Kropotkin kanıtlarını toplamaya doğanın tam kalbinden, yani hayvanlar aleminden başladı. Gösterecekti ki işbirliği öyle ara sıra görülen bir istisna değil, yaşamın ta kendisi, temel kuralıydı. Gözünüzün önüne getirin. Başka bir türe ait, açlıktan ölmek üzere olan yavruları besleyen kuşları ya da bir avcı yaklaştığında anında bir savunma çemberi oluşturup en zayıflarını ortaya alan o devasa sürüler. Bunlar romantik masallar değil. Bunlar Kropotkin'in defalarca gözlemlediği, hayatta kalmayı ve nesli sürdürmeyi sağlayan akılcı stratejiler. Rekabetin değil, işte o sarsılmaz dayanışmanın zaferi. Aslında bu sezgi o kadar da yeni değilmiş. Bakın Kropotkin'den çok çok önce Goethe gibi bir deha bile doğanın bu cömert ve işbirlikçi yüzünü fark etmiş. Bu da bize gösteriyor ki bu mesele sadece biyolojik bir olgu değil, aynı zamanda derin bir felsefi gerçekliğin, belki de evrensel bir sezginin yansıması. Peki, doğanın bu temel yasası hayvanlar aleminde bu kadar güçlüyse, biz insanlar için ne anlama geliyor? Şimdi kanıt arayışımızı tarihin derinliklerine taşıyalım ve işbirliğinin aslında bizim en kadim mirasımız olduğunu birlikte keşfedelim. İşte tam bu noktada insan doğasına dair iki devasa fikir çarpışıyor. Bir yanda Hobbes'un o meşhur "insan insanın kurdudur" felsefesi var. Diyor ki ilkel insan yalnızdı, sürekli savaş halindeydi ve toplum ancak güçlü bir otoritenin zoruyla kurulabildi. Diğer yanda ise Kropotkin'in binlerce yıllık tarihsel kanıtlara dayanan tezi var. Hayır, insan doğuştan sosyaldir. Toplum bize dışarıdan giydirilen bir zırh değil, en başından beri içinde evrimleştiğimiz doğal yuvamızdır. Bu işbirliği içgüdümüz tarih boyunca sürekli kendine yeni formlar buldu. Bakın bu zaman çizelgesi o formların evriminin ne güzel gözler önüne seriyor. Paleolitik çağın avcı klanlarından toprağı ortak işleyen köy komünlerine ve Orta Çağ şehirlerini ayakta tutan o muazzam zanaatkar loncalarına kadar çağlar değişti, yapılar değişti ama temel ilke hep aynı kaldı. Birlikte daha güçlüyüz. Peki, binlerce yıl boyunca hüküm süren bu harika işbirliği kurumlarına ne oldu? Bu güçlü bağlar neden zayıfladı? Hikayemizin bu bölümünde bu yapıların nasıl dönüştüğünü ve o sönmez yardımlaşma ruhunun
modern çağda bile kendine nasıl yeni yollar bulduğunu göreceğiz. Ve tarih sahnesine yeni, çok kudretli bir aktör çıktı. Merkezi devlet. Devletin yükselişiyle birlikte birey yavaş yavaş topluluktan koparılmaya başlandı. Ortak topraklar çitlendi. Binlerce yıllık özerk loncalar yasa dışı ilan edildi. O kadim komünal bağlar, bireyi doğrudan kendisine bağlamak isteyen merkezi bir otoritenin gölgesinde bir zayıfladı. Ama işte binlerce yıllık bir içgüdüyü öyle birkaç yüzyıllık yasalarla tamamen yok edemezsiniz. Devlet baskısı arttıkça yardımlaşma adeta yer altına çekildi. Yasaklanan loncaların yerini bu kez gizli dernekler, kardeşlik örgütleri aldı. Ve bu direniş ruhu zamanla modern sendikalara, kooperatiflere ve bugün bildiğimiz sayısız sivil topluluk hareketine evrildi. Form değişse de öz hep aynı kaldı. Ve sanmayın ki bu sadece tarihte kalmış bir olgu. Bugün tam şu anda etrafımızda yaşanıyor. Gönüllü can kurtaranlardan grevdeki işçiler için toplanan yardımlara, imece usulüyle yapılan bir evden en zor anınızda kapınızı çalan komşunuza kadar. Karşılıklı yardımlaşma çoğu zaman devletin ya da piyasanın ulaşamadığı her boşlukta hayatın görünmez dokusunu örmeye devam ediyor. Farkında olmasak bile her gün bu mirasın içinde yaşıyoruz aslında. Evet, şimdi tüm bu kanıtları bir araya getirdiğimizde evrime ve tarihe dair çok daha zengin, çok daha bütünlüklü bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi yaşamı şekillendiren bu iki büyük akımı sentezleyerek bu tabloyu tamamlayalım. İşte Kropotkin'in bize sunduğu o büyük resim. Tarih sadece bir rekabet masalı değildir. O, iki büyük nehrin birlikte akışının hikayesidir. Bir yanda bireyin kendini ortaya koyma, öne sürme güdüsü var, diğer yandaysa türü ve toplumu ayakta tutan o kadim yardımlaşma içgüdüsü. İnsanlığın ilerlemesi işte bu iki akımın diyalektiğinde gizli. Ne var ki modern dünya bize bu hikayenin ısrarla sadece rekabete odaklanan yarısını anlatmayı seçti. Peki ya bugün kendi dünyanıza, ekonomiye, toplumsal ilişkilere şöyle bir baktığınızda bu iki akımdan hangisinin daha güçlü aktığını görüyorsunuz? Amansız bir rekabet mi yoksa tüm baskılara rağmen sessiz ama direngen bir işbirliği mi? Bu soruya vereceğimiz cevap belki de geleceğimizin rotasını belirleyecek en önemli şeydir. Düşünmeye değer değil mi?